Evrenin sonsuz sessizliğinde, yıldızların doğup öldüğü o karanlık boşlukta, bir gezegen, milyarlarca olasılık arasından yaşamı yeşertmeyi başardı. Peki nasıl oldu da cansız taşlar, gazlar ve toz bulutları bir araya gelerek yaşam dediğimiz mucizeyi yarattı? Belki de cevabı dünyada değil, çok daha uzaklarda, yıldız tozlarının arasında aramalıyız. Çünkü bazı izler, yaşamın kökeninin bu gezegenden çok önce atıldığını gösteriyor. Belki de dünya sadece tohumu kabul eden bir topraktı. Ve o tohum, kozmikti. Bu bölümde yaşamın kökenini yeniden düşünmemizi sağlayan fikirleri inceleyeceğiz. Suyun uzaydan gelişini, manyetik alanın dünyayı nasıl bir koza gibi koruduğunu ve oksijenin zamanla gezegenimizi nasıl dönüştürdüğünü. Sonunda ise hepimizin içinde aynı soruyu uyandıracağız. Yaşam gerçekten dünyada mı başladı, yoksa evrende sadece filizlendi mi? Evrenin sessizliğinde dönüp duran genç bir gezegen. Henüz ne gökyüzünde mavi vardı ne de denizlerde yaşam. Ama derinlerde bir şeyler oluyordu. Demir çekirdeği dönüyor, sürtünüyor ve elektrik akımları oluşturuyordu. O akımlar görünmez bir kalkanı doğurdu. Manyetik alan, dünyayı ölümcül güneş rüzgarlarından koruyan ilk savunma hattıydı. Atmosferi tutan, suyu buharlaştırmadan saklayan görünmez bir güç. Çünkü bu kalkan olmasaydı, güneş dünyayı tıpkı Mars gibi kupkuru bir taşa çevirecekti. Ama dünya şanslıydı. Bir zamanlar Theia adlı başka bir gezegenle çarpıştı. O çarpışma çekirdeği ağırlaştırdı, dönüşünü hızlandırdı ve bu kalkanı kalıcı hale getirdi. Artık dünya korunuyordu. Ve sıra yaşamı taşıyacak başka bir öğedeydi. Su. Su dünyaya muhtemelen uzaydan geldi. Buzlu kuyruklu yıldızlar, karbonlu meteoritler hepsi milyarlarca yıl boyunca mavi gezegenin yüzeyine yağdı. Yavaşça göletler, sonra okyanuslar oluştu. Ve o okyanuslar yaşamın ilk sahnesi oldu. Ama bir sorun vardı. O dönemin atmosferinde oksijen yoktu. Ve oksijen olmadan karmaşık yaşam da imkansızdı. Sonra mikroskobik bir devrim başladı. Siyanobakteriler fotosentezi keşfetti ve ilk kez oksijen okyanuslarda birikmeye başladı. Yavaş yavaş demirle tepkimeye girdi, taşlara işlendi ve sonunda gökyüzüne yayıldı. Bu süreç dünyanın kimyasını, havasını ve geleceğini değiştirdi. Artık gökyüzü mavi, denizler sakin ve dünya yaşama hazırdı. Belki de o anda evrenin bir köşesinde ilk defa yaşam nefes aldı. Denizlerin derinliklerinde, sıcak menfezlerin çevresinde hayat şekil almaya başladı. Basit moleküller birleşti, zincirler oluşturdu ve bu zincirler bir anda kendi kopyalarını üretmeye başladı. İlk organizmalar, ilk nefes, ilk yaşam biçimi. Kimyadan biyolojiye uzanan bu geçiş, tarihin en büyük sıçramasıydı. Hiçbir göz görmedi, hiçbir ses duymadı. Ama evrenin dengesi o an değişti. Bu ilk canlılar oksijeni kullanmaya başladı. Atmosferdeki dengeyi yavaşça yeniden şekillendirdi. Bir zamanlar ölümcül olan oksijen artık yaşamın vazgeçilmez gücü olmuştu. Ve milyarlarca yıl sürecek bir hikaye başlamıştı. Evrim, uyum, dayanıklılık. Her şey o ilk hücrenin içinde gizliydi. Bir zamanlar yıldız tozuyduk. Sonra suya karıştık ve sonunda yaşam olduk. Okyanusun derinliklerinden yükselen o ilk nefes, bugün hepimizin içinde atmaya devam ediyor. Yaşam, artık sadece derin sularda değil. Yavaş yavaş karaya doğru uzanıyor, ışığa alışıyor, gökyüzüne bakmayı öğreniyordu. Milyarlarca yıl boyunca dünya, çeşitliliğin ve dayanıklılığın laboratuvarına dönüştü. Küçük organizmalar birleşti, karmaşık yapılar doğdu ve sonunda bilinç kıvılcımları parladı. Ama her yükselişin bir sınavı vardır. Dünya, bu yeni yaşam formlarını test etmekten hiç vazgeçmedi. Buz çağları,
volkanik patlamalar, meteorit çarpmaları, her biri yaşamı yeniden şekillendirdi. 5 büyük yok oluş yaşandı. Her biri bir öncekinin mirasını yok ederken yeni bir geleceğe alan açtı. Dinozorların yok oluşu, memelilerin yükselişine zemin hazırladı. Denizlerin çöküşü, kara yaşamını güçlendirdi. Ve belki de bu döngüde yaşamın en büyük sırrı saklıydı. Her yok oluş aslında bir yeniden doğuştu. Doğa her seferinde kendini yeniden inşa etti. Aynı elementlerden, aynı tozlardan yepyeni bir denge yarattı. Bir zamanlar sadece yıldız tozuyduk. Evrenin sonsuz karanlığında savrulan elementler bir gezegenin toprağında bir damla suda birleşti. Zaman geçti ve o elementler bilinç kazandı. Evren kendi varlığını fark etti. Biz olduk. Her nefesimizde o ilk okyanusun izleri var. Her kan damlamızda yıldızların kalbinde doğmuş atomlar dolaşıyor. Biz gökyüzünün bir devamıyız. Gözlerimizi uzaya çevirdiğimizde aslında kendi geçmişimize bakıyoruz. Belki de yaşamın kökeni yalnızca dünyada değil, tüm evrende yankılanan bir şarkı gibi. Ve şimdi o şarkının sözlerini anlamaya çalışan varlıklar olduk. Teleskoplarımızla, parçacık hızlandırıcılarımızla ve merakımızla yaratılışın izini sürüyoruz. Belki bir gün yaşamın ilk kıvılcımını gerçekten bulacağız. Ama belki de o kıvılcım hep içimizdeydi. Çünkü yaşam sadece var olmak değildir. Evrenin kendini hatırlama biçimidir. Ve o hatırlayış henüz bitmedi.